Herkese merhaba. Ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara. Ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Sene sonuna çok az bir zaman kaldı. Merak ediyorum. Acaba tatil planlarınızı yaptınız mı? Belki de Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorsunuz. Kim bilir? İşte bu şekilde Türkçeyi kullanabilmeniz için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu sayede podcastlerimin faydasını da göreceksiniz tabii. Türkiye'de yaşayan insanların daha hızlı konuştuğunu fark edeceksiniz. Tabii ben burada sizin daha iyi anlamanız için biraz daha yavaş konuşuyorum. Merak etmeyin. Bugün tatil ile alakalı konuşmayacağım aslında. Daha çok kişisel gelişimle alakalı konuşacağım. Hepimizin bildiği gibi yaşadığımız dünyada çok büyük bir stres var. Her gün bir sürü yeni bilgi alıyoruz. Örneğin telefonlarımızdan, bilgisayardan vesaire. Bu yeni bilgilerle birlikte hayatımızın kontrolünü kaybettiğimizi düşünüyoruz. Bu durum bazen depresif hissetmemize sebep oluyor. Peki bu durumlardan kurtulmak için neler yapabiliriz? Kimi zaman meditasyon yapıyoruz veya doğa yürüyüşlerine katılıyoruz. Ya da tüm elektronik cihazlarımızı kapatıp kendimizle baş başa kalıyoruz. Aslında çözüm düşündüğümüzden daha da basit olabilir. Belki bu çözümü göremiyoruzdur. Çözüm çok basit ve hemen yarın başlayabiliriz. Peki sizce çözüm ne olabilir peki? Var mı bir fikriniz? Mesela yarın 1 saat erken uyanabilirsiniz. Belki de aranızdan bazıları sabahları güne 1 saat erken uyanarak başlıyor. Bu tip insanlar sabahları erken uyanmanın faydalarını zaten biliyorlardır diye düşünüyorum. İşin gerçeği bu aslında birçoğumuz için gerçekten zor bir durum. Sizleri anlayabiliyorum. İşte bugün sizlere erken kalkmanın faydaları hakkında bir bölüm hazırladım. Haydi hazırsanız başlayalım o halde. Başlamadan önce size konumuzla alakalı bazı Türkçe kelimelerin anlamlarını anlatarak başlamak istiyorum. Uyanmak ve kalkmak kelimeleri. Bu iki kelimenin anlamlarını anlamanız için sizin için örnek bir cümlede kullanmak istiyorum. Dün gece gördüğüm kabus gibi rüyadan sonra sabah 6 gibi uykumdan uyandım. Daha sonra uyku tutmadı ve sabah 7'ye kadar yatakta öylece uzandım. Ve en sonunda alarmın 7.15'te çalmasıyla yataktan kalktım ve dişlerimi fırçaladım. Sanırım bu örnek cümleyle aradaki farkı daha iyi anladınız. Uyanmak, uykudan uyanmak, kalkmak ise yataktan çıkmak anlamındadır. Ayrıca Türkçemizde erken kalkmak ile alakalı çok güzel bir atasözümüz vardır. Erken kalkan yol alır. Anlamı ise yapılacak işe erken başlayanlar daha kazançlı olurlar. Peki erken kalkmanın avantajları ne olabilir sizce? Düşünsenize 1 saat erken kalktınız ve günün kontrolü sizin elinizde. Çünkü 1 saat erken kalktığınızda o günlük ajandanız etkilenmez. Çünkü o saatlerde katılmanız gereken bir toplantınız yoktur mesela. Peki bu 1 saati nasıl geçirebiliriz? Tamamen kendimize ayırabiliriz mesela. Örneğin meditasyon yapabiliriz. Spor yapabiliriz ya da uzun zamandır okumak istediğiniz ve bir türlü zaman bulup da okuyamadığınız bir kitap olduğunu düşünün. İşte bu 1 saatlik zaman dilimini
bu kitabı okumaya ayırabilirsiniz. Ya da bu zaman diliminde yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Diyelim ki sabahları 1 saat erken uyandınız. İşte bu 1 saati Türkçe öğrenmek için harcayabilirsiniz. Bir podcast dinleyebilirsiniz ya da YouTube'da Türkçe bir video dinleyebilirsiniz. İşte bu sayede her gün Türkçe çalışmak için dolu dolu tam 1 saatiniz olacaktır. Bir başka görüş ise sabahları 1 saat erken kalkarak günün en önemli işlerini bitirebiliriz diyor. Örneğin atmanız gereken çok önemli bir maili hazırlayabilirsiniz. Ya da yapmanız gereken çok önemli bir sunum varsa onu bu 1 saatte hazırlayabilirsiniz. Çünkü bu görüş sabahları zinde bir beynimiz olduğunu savunur. Günün en verimli saatlerinin sabahın ilk saatleri olduğunu savunur. Bu sayede günün geri kalan kısmı için daha iyi organize olabiliriz. Peki şimdi işte bu noktada şu soruyu sormak istiyorum. Bu erken kalkma işini nasıl becerebiliriz? Yapılan araştırmalara göre dünyada nüfusun yaklaşık %10'u sabahları erken uyanıyor. Bunun yanında %20'si ise gece kuşu. Bu arada gece kuşu geceleri geç saatlerde yatan insanlar için kullanılan değişik bir tabirdir. Geriye kalan yani yaklaşık %70'lik kısım ise ne erken kalkıyor ne de gece geç yatıyor. Muhtemelen birçoğumuz bu gruba giriyoruzdur. Şimdi ise sabahları erken kalkabilmeniz için bazı tavsiyelerde bulunacağım. İlk olarak kaç saat uykuya ihtiyaç duyduğunuzu belirlemelisiniz. Genelde ortalama 8 saat uykunun bir yetişkin için yeterli olduğu düşünülür. Ama bu kişiden kişiye değişebilir tabii. Kimi 7 saat, kimi ise 9 saat uykunun yeterli olduğunu düşünür. İşte sizin için kaç saat uykunun yeterli olduğunu test edebilirsiniz. Diyelim ki 8 saat uyku sizin için yeterli. Her sabah 7.30'da uyanıyorsunuz. Ama 1 saat erken yani 6.30'da uyanmak istiyorsunuz. Bu durumda 8 saati tamamlamak için gece 22.30'da yatakta olmalısınız. Hemen uykuya dalamıyorum. Bir yarım saate ihtiyacım var diyorsanız bu durumda 22'de yatakta olmalısınız. Bu arada gerçekten hemen uykuya dalamıyorum mu diyorsunuz? Araştırmalar uykudan hemen önce kitap okumanın çok faydalı olduğunu söylüyor. Ayrıca uykudan yarım saat önce telefon veya bilgisayar ekranına bakmamalısınız. Çünkü bilgisayar veya telefon ekranlarından yansıyan ışık beynimizi aldatabilir. Beynimiz hala gün ışığında olduğumuzu düşünebilir. Erken kalkma konusunda başarılı olmak istiyorsanız hafta sonları da erken kalkmaya devam etmelisiniz. Aksi takdirde pazartesi günü haftaya yorgun başlarsınız. Tabii söylemesi kolay. Nasıl uygulayacağım diye soruyor olabilirsiniz. Tavsiyem ilk günde 1 saat erken kalkmaya uğraşmayın bence. İlk olarak birkaç gün 15 dakika erken kalkmaya çalışın. Ama önemli olan bu 15 dakikada yapılabilecek bir aktivite bulmak. Aksi takdirde tekrar eski ritme dönebilirsiniz. Sonra yaklaşık 1 hafta kadar yarım saat erken kalkmaya çalışın. Baktınız oluyor. 1 saat erken kalkmayı deneyebilirsiniz. Ama unutmayın, bir alışkanlık elde etmek için kesintisiz ve sürekli aynı şeyi yapmalısınız. Bazı görüşler 21 gün tekrar edilen şeylerin bir alışkanlık haline geldiğini söylüyor. Aslında kendim de bu 21 gün kuralını denedim. Çoğu zaman çalışıyor. Tavsiye edebilirim. Unutmayın, bazen bazı geceler bazı sebeplerden dolayı güzel bir uyku çekemeyebilirsiniz. Dolayısıyla istediğiniz saatte kalkamayabilirsiniz. Hemen moralinizi bozmayın. Bu gibi durumlar olabilir. Hepimiz insanız, robot değiliz. Ama tekrar eski formumuza dönmemiz lazım. Sürekli erken kalkma ile alakalı konuştuk. Peki gece kuşları yanlış mı yapıyorlar sizce? Yani
gece geç saatlere kadar oturup sabah ise geç uyanan kimselerden bahsediyorum. 2009 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre daha geç yatan insanların genellikle daha zeki olduğunu göstermiştir. Daha zeki insanlar yeni yaşam tarzlarını deneme ve yeni değerleri daha çabuk benimseme eğilimindedir. Kısacası gördüğünüz gibi tüm bunları anlamak oldukça zor. Bazı çalışmalar erken kalkmanın daha iyi olduğunu, bazıları ise daha uzun süre uyuyup daha geç kalkmanın daha iyi olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak herkesin kendisi için neyin işe yaradığını bulması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten sihirli bir sopa yok aslında. Hepimizin farklı yaşam tarzları, farklı sorumlulukları var. Ve yapmak istediğimiz her şeyi yapmak her zaman mümkün değil. Ancak yeterli zamanımız olmadığını düşünüyorsanız ve genellikle geç yatan biriyseniz her zaman farklı bir şey denemeye değer olabilir. Bugünlük benden bu kadar. Bu podcast'i dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size ilham vermiştir. Belki de yeni bir yaşam tarzı denemek ve sabahları biraz daha erken kalkmak istemenize neden olmuşumdur. Şimdi merak ediyorum. Sizler hangi gruba giriyorsunuz? Gece geç mi yatanlardansınız yoksa sabahları erken uyananlar grubuna mı giriyorsunuz? Ayrıca sizlerin eklemek istediğiniz başka tavsiyeler var mı acaba? İşte tüm bu soruların cevapları ve kendi görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 60 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 6 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.